Selamünaleyküm arkadaşlar. Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Bugünkü uygulamamız Arduino ile DC motor kontrolü. Gerekli malzemeler DC motor sürücü, Arduino, LiPo motor ve yönünü görmek için teker teker kullanmazsanız da olur. Motor sürücünün bağlantısıyla başlayacağım. Motor sürücünün üçlü klemesinin en soldaki enerji ucu. Buraya 12 volta kadar voltaj verebilirsiniz ama motorunuzun da 12 voltsa bunu yapabilirsiniz. Bu motorlar için en güzel voltaj 6 volt civarı. Ortadaki uca gelelim. Ortadaki uç GND. GND'ye iki kablo bağlıyorum. Sebebi enerji vermek bir ucundan. Diğer ucundan da Arduino'ya GND beslemesi çekmek. Bir sonraki ucumuz 5 volt çıkış ucu bu. İki tane pil kullanmamak için, yani Arduino'ya harici bir daha enerji kaynağı kullanmamak için, tek LiPo pilde Arduino motor sürücü kullanmak için bu şekilde bağlantı yaptım. Motor uçları, motorumuza kabloları bağladım. İki motor sürebiliriz bundan. İstediğimiz ikiliyi seçeceğim. Bu taraftaki ikiliyi seçeceğim. Bir motorun çalışmasını anlarsak iki motoru da kontrol edebiliriz. İki motoru kontrol edersek de robotları kontrol etmeyi öğrenmiş oluruz. Programda 6 ve 7 nolu pil motoru kontrol etmek için kullanacağım. Motorumuzun iki ucu olduğu için iki tane kullanacağım. 4 motor, 2 motor kullanmış olsaydık 4 tane uç gerekliydi bize. Ben buradaki bloğu kullandığım için sağ taraftaki kullanmam lazım. Sağdaki ikili kullanıyorum. Buradan motor sürücüye sinyaller gelecek ve motorun yönü değişecek. Buradaki GND'nin biri Arduino için almıştık. 5 volt çıkıştı. Arduino'ya 5 volt çıkışını verdik. Artık Arduino bu çıkıştan enerji alacak. Gelelim enerji vermeye. Enerji verdiğimde LiPo pilden ikisi enerjisini almış olacak. 1 saniye bekleme süresi koymuştum. Gördüğünüz gibi iki yönlü çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor peki? Şunu çıkarırsam daha rahat olacak. Bunu yapma şekli, komutlara bakalım. Komutları yorumda sabitleyeceğim. Öncelikle iki tane pini belirledik ve çıkış olarak belirledik. En başta birini high, diğerini low yaptım. Yani motora şu iki ucuna birini artı birini eksi vermiş olduk. Daha sonra durması için ikisini de low yapınca ikisi de sıfır olduğu için motor durur. Yukarıda high ve low yaptığımı, burada high ve low yaptığımı değiştirirsem low ve high diye motor yön değiştirmiş olacak. Ve bu şekilde motoru iki yöne çevirmiş oluyoruz. Kodu yorumda, sabit yorumda ekleyeceğim. Uygulamamız bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirsiniz. Görüşmek üzere.